Hoş geldiniz. Kendimizi geliştirmek ve iç huzuru sağlayabilmek adına 4 maddelik bir alışkanlık listesi hazırladım. Başlamadan önce eğer bu kanala abone değilseniz, abone olursanız bana oldukça destek vermiş olursunuz. Böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Uzatmadan başlıyorum. 1. Her gün dünkü versiyonunuzla yarışın. En büyük rakibiniz kendiniz olmalı. Çünkü en gerçekçi ve en az stresli rekabet budur. Başkalarıyla kıyaslama içermediği için birilerine yetişmek için açık kapatma gibi kendinizi yersiz ve korkunç bir hırsın içine sokmamış olacaksınız. Bu sayede kendinizi geliştirirken tükenmişlik sendromu gibi bir durum ile karşılaşma ihtimaliniz aşırı oranda düşecek. Peki kıstasımız ne olacak? Her gün bir önceki halimize hava atabilecek yeni bilgiler veya kas hafızası edinimleri sağlamak olacak. 10 yeni İngilizce kelime ezberlemek bile yeter bunun için. Her gün bir an için dünkü versiyonunuz ile buluştuğunuzu hayal edeceksiniz. Onun yeni ediniminize vay diye şaşırarak tepki verebileceğini öngördüğünüz edinim neyse doğru yoldasınız demektir. Öyle basit ulaşılabilir ama etkili bir günlük hedef gelişimi olsun ki bu. Bir önceki haliniz o gün için kendisini sizin kadar geliştirmediği için pişman olsun. Kıstasınız bu olacak. Tembellik kaynaklı bu pişmanlık duygusu sizin için en etkili kamçılayıcı görevi görecek. 2. Derin düşüncelere kontrollü bir zaman ayırmak. Her gün farkında olarak veya olmayarak sıkça zihin gezintisine çıkıyoruz. Ya geçmişte takılı kalıyoruz ya da kendimizi geleceği düşlerken buluyoruz ve çoğu durumda da bunu abartarak yapıyoruz. Çok hızlı çalışan ve düşünen beyinlerin çok mutlu olmadıklarını biliyoruz. Dahası bunu yaparak esas şimdiki zamanı kaçırıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda da yaşamamış olduğumuzu ve fazla anı biriktiremediğimizi görüyoruz. Çünkü sadece yaşayacağımız günü bekliyoruz. Bu mentaliteden biraz da olsa kopabilmek adına bu tarz günün rastgele saatlerine dağılmış düzensiz zihin gezintileri ve düşünceler içinde boğulmak ve anı kaçırmak yerine derin düşüncelere günün belirli bir saatini ayırarak geçmiş ve gelecek düşüncelerini sadece o zamana saklamak gerekli. Ne zaman aklımıza derin geçmişimiz ve gelecek planlamaları gelse, şimdiki zamandan koptuğumuzu fark edersek, kendimize günlük düşünce saatinin gelmesini bekle, bunları oraya sakla demeliyiz. Bu sayede zihnimizi kontrollü bir şekilde sosyal hayatımızın içine taşmadan doyurmuş ve o hale gelene kadar susturmuş oluyoruz. Tıpkı öğünü gelmeden önce yemeğini istemesin diye bir köpeği eğitmek gibi. Beynimizin düşünce akışını kontrol eden bölgesi çok ilkel bir bölge ve standardında zihin gezintisi yapacak şekilde kodlanmış. O yüzden bu ilkel bölgeyi bir köpeği şartlandırıp eğitir gibi eğitmemiz lazım. Bu konuda bu kadar bahsetmek yeterli aslında ama meraklısı varsa sadece bu konuyu evrimsel psikolojiye girerek anlattığım bir videom da var. Aşırı düşünme hastalığınızdan kurtulun isimli. Kartlara da koyalım. Şimdiki zamanda kalma ile ilgili problem yaşayanlar daha detaylı bilgi isterse orada bulabilirler. 3. Konfor alanınızı sıkça rahatsız edin. Bu sayede beyninizdeki güvenli bölge sınırlarını zamanla esnetebilirsiniz. Böylelikle anksiyete, panik atak gibi semptomlarınız totalde daha az durum karşısında tetiklenecek. Hayatta kalma içgüdümüz ne kadar seyrek tetiklenirse o kadar ergonomik bir yaşam süreriz. Bu yüzden de kontrollü bir şekilde kendimizi bu semptomların yersiz noktada açığa çıktığı durumların içine atacağız. Çoğu insan hayatının büyük kısmını aynı rutinde geçirir. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Huzurevindeki yaşlılara veya ölüm döşeğindeki insanlara keşkelerini sorduklarında ezici çoğunluk olarak korkmadan daha fazla keşfetmek, gezmek isterdim cevabını aldığımız videolar görüyoruz. Bu hayatta geriye dönüp baktığımızda iyi kilerimizin keşkelerimizden fazla olmasını istiyorsak rutinlerimizi kırıp benim için rahat olan şeylerin dışına nasıl çıkarım diye düşünmek zorundayız. Ben bunu öğrencilik çağımın bir döneminde bir alışkanlık haline getirmiştim. Kendi kendimi şöyle bir challenge'a sokardım. Tereddüt ettiğim ve kaygılarımın yersiz olduğunu bildiğim durumlarda kaldığımda kendimce şöyle bir soru türetmiştim. Bu bir cesaretlik örneği mi? Her daim de öyleydi. İçimden evet derdim. O zaman yapacağım. Hemen kalkıp harekete geçerdim. Sonunu düşünmezdim. Bir an önce yapıp kendimi geri dönülemez noktaya sokardım. Sonrasını o zaman düşünürdüm. Aksilik çıkarsa durumu nasıl toparlayacağıma o zaman karar verirdim. Mesela bu cesaretlik örnekleri benim için daha çok tepkilerinden çekindiğim kişilere karşı sorular sormaktı. Örneğin öğretmene soru sormak veya bir devlet dairesindeki bir memura prosedür hakkında detaylar sormak gibi terslenme ihtimalimizin bulunduğu konulardaydı. Sizin hayatınızdaki yersiz tereddüt olguları neyse sizler de o konularda harekete geçmeye bakarsınız. Bu zaten psikiyatride danışanlara ev ödevi olarak verilir. Maruz kalma terapisi şeklinde geçer. Kontrollü sosyalleşme kavramı yine bu duruma bir örnektir. Mevzu bu. Bunlara bir çalış, ondan sonra bak faydasını görüyor musun, görmüyor musun? Ben bunlara bizzat kendim denedim ya. Denedim yani ben bunları.
duyduğumu söylemiyorum. Bizzat ben bunları tatbik ettim yani. Bu bilgilere %100 güvenebilirsiniz. Ben ne diyorsam tatbik ettim yani. Tamam mı? Heh. 4. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Hepimiz bir şekilde kendimizi sistemin bir parçası gibi hissederiz. Dünyanın akışına kapılıp gideriz. Ama bazen o akışın içinde kaybolduğumuzu hissederiz. Herkes bir yöne giderken siz kendinizin gerçekte nerede olduğunuzu sorgulamayı öğrenmelisiniz. Bazen durup bakmak gerekir. Kendinizi toplumun beklediği hızda koşarken bulursanız bir adım geri atın ve kendi yolunuzu çizin. Kendi haritanızı başkalarının çizdiği yoldan farklı olarak yalnızca kendiniz için oluşturun. Web 2.0 denilen bir lanet geldi ve sosyal medya denilen bir kavram ortaya çıkarak internet profesyonelleşti. Önceden hepimiz sadece geleneksel medya ünlülerini izlerdik ve onlar gibi göz önünde olmamızın imkanı olmadığı için kendimizi ön plana çıkartmak için bir rekabet zemini oluşmamıştı. Bu yüzden psikolojide çağımızın en büyük depresyon nedenlerinden bir tanesi olarak görülen social comparison dediğimiz sosyal kıyaslama gibi kişinin kendisine gereksiz ve yoğun bir hırs yüklemesi gibi bir durum herkesin özlediği o yıllarda söz konusu değildi. Ünlü veya popüler olmak sıradan bir insan için imkansıza yakın bir durum olduğundan sade vatandaş bir şahsiyet kazanmaya çalışmıyordu. Ardından yeni medya çıktı ve sırf herkesin ünlü olma hakkı doğdu diye herkes kendisini az da olsa ünlü olmak zorunda hissediyor. Çünkü ünlü olabiliyor olma potansiyeli bile başlı başına bir motivasyon kaynağı çoğu kişi için. Herkes kendini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Herkes fabrikasyon oldu. Çevremize baktığımızda genellikle tek düze tarzda giyim, saç stilleri, fotoğraf pozları yapan bireyler görüyoruz. Niye? Hepsi starter pack çünkü. Bunlar bir paket. Paket insan olmayın. Stereotip dediğimiz şey başlı başına bu zaten. Siz basma kalıp olmayın. Korkunç dejenere bir dünya toplumu var. Yaşıtlarınız gibi giyinip konuşmak, aynı zevkleri paylaşmak zorunda değilsiniz. Hayat döneminizin klonu olmaktan ibaret değil çünkü. Dünyanın nereye gittiğini değil, kendi yolunuzu bulmayı tercih edin. Sosyal kıyaslama ve toplumun güncel kültürel beklentilerini karşılamanın yarattığı stres ve yeterlilik kaygısı kaynaklı gelişen anksiyete hastalıkları Yale Üniversitesi'nin psikoloji öğrencilerine yeni psikoloji müfredatında ders diye okutuluyor. Aldığım tüm derslerdeki müfredatım o öğrencilerle ortaktı. Bana da öğretildi sosyal kıyaslama. Çağımızın ana depresyon nedenlerinden bir tanesi olarak son yıllarda psikolojide oldukça önem kazandı ve üstüne basa basa üretiyorlar. Sözüm ona bir AVM'nin tuvaletinde aynaya dil çıkartarak selfie çekip bir şahsiyet kazanmaya çalışarak kendisini gerçekleştirip alter egosunu yanlış şekilde doyuran milyon tane kız var. Sizin milyon birinci olmanıza gerek yok. Çünkü henüz gittikleri o yanlış yolla doyuma ulaşan görülmedi. Git beğendiğin bir enstrümanı öğrenmeye başla. Onaylanma içgüdünü bir insana katma değeri olan bir olguyla tatmin et. Benim kim olacağıma benim jenerasyonum mu karar verecek? En beğendiğim ekol hangi yıllara aitse ona göre giyinirim. Saçımı ona göre yaparım. Bulunduğum döneme bağlı kalmam. Neden sadece güncel kültür havuzundan bir paket seçeyim ki? Ne zaman kendiniz olmaktan koptuğunuzu fark edersiniz, bu tarz sözleri kendinize bir alışkanlık haline getirdiğinizde kendiniz olmaya dönebilirsiniz. Çünkü kim olmak istediğinizi, kendinize neyi yakıştırdığınızı bilinçli olarak sonsuz seçenek içinden seçiyorsunuz. Bu alışkanlığı kazanmaya bakın. O zaman içsel mutluluğu sağda solda aramak durumunda kalmayacaksınız. Alter egonuzu doğru bir şekilde tatmin ettiğiniz için kafanızın içinde mutlu olacaksınız. En önemlisi de bu. Çünkü kendinizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa ve henüz abone değilseniz kanalıma abone olup yorum yaparsanız algoritma kanalı daha fazla ana sayfaya çıkartabilir. Bu sayede daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Kanalımda bu tarz pek çok video mevcut. İlginizi çekerse beklerim.